Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Nerede kalmıştık en son videoda? Laos'un en güneyine 4000 adalara geliyordum. Geldim. Yaz da geldi. İyice güneye indiğimiz için artık iyice ısındı havalar. Nereye bakıyoruz bir bakın. Hemen böyle nehrin kenarına geldim. Aslında benim adamda, yani kaldığım adada değilim. O karşıda. Daha küçük olan adaya geçtim. Bir şeyler yiyeceğim. Motor kiraladım. Bu arada nerede olduğumuzu tekrar bir hatırlatayım size. Burası Laos'un en güneyinde, dediğim gibi hemen Kamboçya sınırında. 4000 adalar bölgesi, böyle bir sürü minik minik adaların olduğu bir bölge. En popüler iki adası vardı. Don Det ve Don Kon. Burası Don Det. Benim kaldığım karşısı Don Kon. Don Kon daha büyük olan ada. Ama Don Det de daha küçük, daha hareketli, eğlencenin daha olduğu bir ada. Yazıyor internette. Bilmiyorum ama ben şimdi böyle bir tur attım, bayıldım. Şimdi kahvaltımı edelim. Ondan sonra zaten ufak ufak gezeriz. Size biraz gösteririm. Eminim siz de çok seveceksiniz. Patatesli yumurta söyledim. Bunun fiyatı 30.000, 50 lira bile değil. Yollardan böyle şirin şirin çekimler yapmaya başlayalım. Şimdi motorla geziniyorum tekrar. Gün batımı için adanın batısına doğru gideceğim. Böyle boylu boyunca tatlı tatlı kafeler var etrafta. Hosteller, bungalovlar falan var. Devam edelim. Adanın batısı da böyle. Çok daha bozuk yol ama ayrı bir şirin. Güneş buradan battığı için şimdi bu tarafa geçtim. Bir yer bulacağım kendime ama şöyle bir süre gidelim önce. Burada herkes bisiklet kiralıyor. Motor, ben ilk defa motor görüyorum diyebilirim. O da zaten yerli. Ama turistlerden hep turistlerde gördüğüm bisiklet. Devam edelim. Yes. Türkiye. Ve günaydın. Burası Don Kon adası arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Karşısı Don Det. Yani dün gezdiğimiz yer. Burası da Don Kon. Şu an bulunduğum yer, kaldığım otel. Hemen şurada kalıyorum. Şu scooter'ı kiraladım, sarı olanı. Dün de onunla gezdim, bugün de onunla gezeceğim. Bugün de bu adayı geziyoruz. Bu çok daha büyük diğerine kıyasla. O yüzden hazır 2 gün kiralamışken motorumu, bugün bu adayı şöyle detaylıca bir gezeyim istiyorum. Sonraki günler ya da ne kadar kalacaksam bilmiyorum, bisikletle takılacağım. Yani niyet o. Hadi gidiyoruz. Ama öncesinde size şöyle harita üzerinde göstereceğim ben. Kafanızda daha iyi yerleşsin diye. Burası bakın hemen Kamboçya şurası. Burası da Laos. Yani şurası Laos, renkli olan. Şöyle geldim. Evet, buradan itibaren. Ben buradan yukarıdan Çin'den girdim. Bütün burayı böyle en aşağıya, sınıra kadar geldim. Şimdi bu adalara da bakalım. Evet, bu sınırdaki 4000 adalar bölgesindeyim. Kaldığım yer tam ikisinin ortasında şurada. Burası Don Kon, burası Don Dat. Şurayı şimdi, şurada şelaleler varmış. O taraflara bir gideceğim. Böyle bütün bu adayı gezeceğim. Bu köprü iki adayı birbirine bağlayan köprü. Benim otelde hemen şu sağda, çok yakında. Tek araçlık yer var. O yüzden biri giderken diğeri bekliyor. Böyle tatlış bir yer. Şimdi ama ben Don Det'e geçmeyeceğim. Sadece göstermek istedim. Yolum bu tarafa doğru, yani şelaleye doğru. Biliyorsunuz Don Kon'u geziyoruz bugün. Adada benzin istasyonu yok. Böyle nerede bulabilirim diye sordum. Direkt bana böyle dediler. Bundan alacaksın. 50.000'likmiş bu büyük olan. Ben 20.000 istiyorum dedim. Şimdi böyle ölçüp koyacaklar. Burası şelalelerin giriş noktası. Birkaç şelale görüyorum haritada. 30.000 giriş yazıyor. Motoru falan bıraktırıyorlar. Buradan gireceğim. Ticket buraya. 30.000 ödeyeceğiz. Hello. Hello. Thank you. Acaba ne kadar yürüyeceğim ya? Bu arada öyle bir sıcak var ki. Artık yaz yani. Bayağı yaz. Dün akşam motorla geç vakit döndüm otelime. Yani hava kararmıştı.
bayağı askılıyla kullandım. Öyle ısındı artık. Ağacın şekli şemali. Bu nasıl bir gövde ya? Toprak mısın? Bir sürü böyle bambu gibi. Ne ağacı ki bu? Yani şunlar benziyor bambuya ama bambu değil bu. Bilmiyorum, tropik. Bir sürü var onlardan. Ya şu yavruya bir bak. Ya neye bakıyorsun? Sen de bana mı bakıyorsun? Bu kulakları bir kalkıyor bir iniyor. Çok güzelsin. Ha, diğeri hiç oralı değil de. Hemen arkamızda büyük bir kafe var. Yani yemek, içmek falan istenirse diye. Burada da yine bir kafemiz var. Ve minik minik şelaleler burada başlıyor. Orada bir asma köprü de var hatta. Coşmuş su burada. Oraya da gideceğiz. Zaten böyle boylu boyunca bu hattı yürüyeceğiz. Yine burada da minik bir tapınağımız var. Köprüler de para istiyor. Hem burada bir tane var. Şu arkada da yine bir tane var. Fiyatına bir bakalım ama muhtemelen buradan görmekle yetineceğim. Para vermek istemiyorum ona. Hele bir de 200.000 kip mi? Şaka mı? Tabii ki de vermeyeceğim. Hey. Hiç gerek yok. Gördük köprüyü değil mi arkadaşlar? İsteyen olursa kendi gelir, yürür üstünden. Yol çok keyifli. Böyle orman içinden devam ediyor. Ya ağaçlar öyle güzeller ki. Çok değişik bir oluşum değil mi ama ya? Ya bu kayalar falan. Başka bir gezegen havasında kayalar, renkleri. Yalnız şu nokta tam çadır atmalık değil mi? Güzel kalınır burada. Manzara da bu. Of, çok güzel noktaymış. Şu an kuru sezondayız mesela, yani bu daha da yükselip bunların üzerinden de geçiyor mu? Ne kadar yükseliyor bu su bilmiyorum. Ay o ne dedim ya. Önce kumu gördüm. Arkamda yüzmek yasak yazıyor. Demek ki buralara su geliyormuş. Şunlara bakın. Keyifteler vallahi. Evet, su seviyesinin alçalmış olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz. Burası bayağı kumsal.
Ya hiç bilmiyorum nereden gideceğim. Burada böyle bir işaret çıktı karşıma. Şurası daha yola benziyor. Çünkü burada artık gidecek bir yer kalmadı. Bu taraftan geldim. Şöyle bir inelim. Olmadı geri çıkarız. Yok, burası da çıkmıyor. Geri döneceğiz. Ve şey yapacağım. O deminki noktaya dönüp oradan başka yol bakacağım. Buradan daha derinlere gitmeyelim. Harita üzerinde göremiyorum çünkü doğru göstermiyor konumumu. O yüzden geri. Çıkma vakti. Şimdi motora doğru. Oradan adayı keşfe devam. Bak bak, güzelliğe bak. Ama ben o tarafa gitmeyeceğim galiba. Yoksa korktuğumdan değil. Yo hiç korkmuyorum. O kadar uysallar ki. Yerleşim yerine geldim. Adanın en ucundayım şu anda. Burada konaklayacak yerler var. Manzaraya bir bakalım gelin. Hemen sağımda tatlı bir kafe gözüküyor. Gidip şimdi orada, şurada hemen orada gidip bir şeyler içeceğim ben de çünkü yandım. You can't go back on Saturday morning. O kadar güzel ki yani yol boyunca manzaralar olağanüstü ya. Ne tatlı bir adasın. İlk defa bu kadar çorak, öyle söyleyeyim yani. Her yerden yeşil fışkırıyor. Yani nehrin üstü de böyle yeşil yeşil. Çok güzel. Adanın girmediğim yolu kalmadı. Bütün motorun girebileceği her yere girdim. Burası çok kötü bir yoldu. Dedim kimse gitmiyordur herhalde buraya. Bir manyak benimdir. Tabii ki de öyle değil. Gelmişler insanlar bir şekilde. Var yani, bakın böyle yaklaştıralım. Güneşlenenler falan. Ve oldukça sakin. Kendime böyle kafe olmayan ve sakin oturabileceğim bir yer arıyordum. Burası tatlışmış. Biraz burada vakit geçireceğim. Böyle kahvemi aldım arkadaki kafeden. Şöyle yayılacağım şimdi. Kendime çok güzel bir köşe buldum. Burada hiç kimse yok. Herkes daha arka tarafta kaldı. Böyle tatlış bir yerdeyim. Oturalım hadi. Bugün de köprünün üstünde batıracağım güneşi. Bahsetmiştim ya, Don Con ve Don Det'i bağlayan köprü. Oradayım. Bugün ada değiştirme zamanı. Şu an Don Con, yani 2 gündür kaldığım adadan Don Det.
adasına geçiyorum ve bugün yılbaşı gecesi olacak. Ne kadar daha kalırım bugün yarın bilmiyorum ama çok keyifli bir yürüyüş yapıyorum. 2 gündür zaten motorla her yeri arşınladım. Bu sefer de yürüyerek oldu. Adanın başka bir tarafı ve öbür ada. Çok huzurlu, renkler falan bir harika. Böyle yol boyunca belli aralıklarla kafeler var. İşte böyle nehire girebileceğin yerler var. Girenler var ama ben tercih etmiyorum. Pis olduğunu çok duyduğum ve düşündüğüm için. Temiz de hissettirmiyor zaten bakınca. O yüzden riske atmıyorum. Su sevdamızı sonraya saklayacağız. Bugün de bisiklet kiralayayım dedim. 30.000 günlüğü. 48 lira gibi düşünebiliriz. Motoru 100.000'e almıştım. 160 lira civarı yani günlük. Genelde paralel fiyatlar. Bisikletler çok rahatmış. Çok böyle konforlu, hem sepeti hem oturduğun yer selesi yani. Öyle genelde kiraladığım bisikletler gibi değil. O yüzden motora gerçekten gerek yok. Çünkü terletmiyor. Dümdüz de yol. Çok fazla bungalov var. Kalabileceğiniz çok fazla opsiyon var. Fiyatlar uygun genelde. Sıcak su genelde yok. Çok iyi şartlarda değil. Ama yani idare ediyorsun bir şekilde. Adanın enerjisi çok güzel. Herkes birbirine gülümsüyor. Ve herkes hemen kaynaşıyor birbiriyle. Çok fazla gezgin var ve çok sosyal herkes. Kuş sesleri oh. Yılbaşını Dondet'te geçirdim ama hiç çekim alamadım. Ancak kendi kendime eğlenmekle meşguldüm. Olmadı yani bu sefer. Zaten karanlıktı arkadaşlar. Görebileceğiniz çok bir şey yoktu. Öyle işte dans ettik falan. Güzeldi yani. Çok keyifli geçti. Çok iyiydi. Yılbaşından bir sonraki günü bütün gün uyuyarak geçirdim. Çünkü yılbaşı sabaha kadar sürdü. Bugün de yani bir sonraki gün olan bugün de artık adadan ayrılıyorum. Ve yine yataklı otobüsle gideceğim maalesef. Çünkü başka otobüs kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Gündüz otobüsü küçükmüş ve gereğinden fazla insan alıyorlarmış. Böyle tıkış bıkış korkunçmuş yani. Öyle söylediler. O yüzden yataklı otobüsle gidiyorum. Buysa yolu bu yolla gideceğim. Yani bundan şikayet edecek değiliz. Adapte oluyoruz. Yani çok korkunç değil sonuçta. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Buradan ayrılıyoruz. Yolumuz Vientiane yani buradan önceki olduğum yere. Oradan da hala uyuyorum. Oradan da nereye? Vietnam'a. Arkadaşlar dünyanın en mutlu insanıyım şu anda. Çünkü bu sefer tek kişilikmiş. Bana yer yok, çift kişisin, seni biriyle eşledik demişlerdi. Burası benim yatağım. Çok mutluyum. Bak şimdi burada şöyle ekstra gözü var. Buraya ayaklarını uzatıyorsun. Sığdın yani. Fena değil, fena değil.